Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi ikili bir takım ile sizlere merhaba diyoruz. Bakın çok tatlı ve güzel bir şort yaptım ben. Bugün sizlerle bu şortumuzun anlatımını yapacağız. Ben bu şortu yapmış olduğum bir elbisenin altına giydirmek üzere yaptım bakın. Bu şekilde çok şirin mini bir elbise yaptım. Minik kızlarımız için güzel ikili bir takım oluşturdum. Biz bugün şortu yapacağız ama elbiseden yapmak isteyen arkadaşlar için ben bu elbisenin anlatımını YouTube kanalıma yükledim. Sizler için bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde mini bebek elbisesi olarak var. Üzerine tıkladığınız zaman bu elbiseden siz de yapabilirsiniz. Biz bugün bu kolay ve güzel bebek şortumuzu yapacağız. Ben bugün bunu elbisemizin altına uyumlu olsun diye bu renk yaptım. Ama siz istediğiniz renklerle farklı elbiseler altına yapıp bebeğinize giydirebilirsiniz. Şortumun örgüsünde Alize Viscose Puffy diye bir ip var. Onu kullandım arkadaşlar. Üzerinde bakın 100 gramda 220 metre yazmakta. Bir ipten bir şortu yapabiliyoruz. Tığ olarak da 3,5 milimlik tığ kullandım. Siz de elinizin sıklığına ve ipinize göre bu tığı değiştirebilirsiniz. Daha küçük numaralı veya daha büyük numaralı tığlar kullanabilirsiniz. Şortumuzun örgüsüne bel lastiğini yaparak başlıyoruz. Lastik örgüsünden sonra modelleri yerleştiriyoruz. Tek parça halinde örüyoruz. Dikişsiz olmakta arkadaşlar şortumuz. Gövde örgüsünü bitirince bacak bölümlerini ayrı ayrı örüyoruz. Bakın bacak bölümünde bu şekilde lastik çalışması yaptım. Bebeğin bacağında sıkmasın diye arkadaşlar. Lastik geçirmedim. Bu beline bu şekilde kurdale geçirmeyi tercih ettim ama geçirmeden de rahatça kullanabilirsiniz. Bugünkü anlatacak olduğumuz şort ölçüsü 3 aylık bebek ölçüsünde ama siz daha büyük bebekleriniz için yapmak istiyorsanız bu başlangıç zincir sayısını bebeğinizin beline göre daha fazla çekerseniz şortunuzun örgüsü büyük olacaktır. Bu yüksekliğinde benim yaptığım ölçüden 1-2 sıra fazla yapmanız iyi olur arkadaşlar. Siz ipinizi, tığınızı hazırlayın. Hep birlikte bu kolay şortumuzun örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin. İyi izlemeler. Örgüme yumağın içerisinden ipin ucunu çıkararak başlıyorum ben. Bebek şortunun bel lastiği için 80 zincir çekiyoruz. Bakın ilk ilmeği şu şekilde size nasıl kolay geliyorsa o şekilde oluşturabilirsiniz. Ben bu şekilde oluşturuyorum. İlk ilmeği oluşturdum ve zincirlerimi çekiyorum. Bundan itibaren 80 zincir çekelim. 80 zinciri çektim. Çok sıkı çekmeyelim bu zinciri arkadaşlar. Bel lastiği olacağı için çok sıkı olmasın. Bunu kaç santim olduğunu ölçüyorum. Bakın sıfırı başlangıç noktamıza tutuyorum. Zinciri çektirmeden şu şekilde ölçüyorum. 40 santim. Bakın, görmekte olduğunuz gibi 40 santimlik bir zincir uzunluğumuz var. Şimdi bunu birleştireceğiz. Bakın düzgün gelmesine dikkat ediyorum. Başladığımız bu ilk ilmeğe tığ takıyorum. İpi alıp içerisinden geçirdim. Tığın üzerindeki ilmekten de geçirdim. Kaydırma tekniği yaparak bakın bir zincir halkası oluşturduk. 1-2 zincir çekiyorum. Hemen bakın takip eden ilk zincirin üzerine trabzan yapıyorum. Diğer takip eden zincirler üzerine de birer defa trabzan yapıyorum. Zincirlerin üzerine
80 zincir çekmiştik. 80 tane trabzan yapalım sıra sonuna kadar. Zincirlerin üzerine trabzanları yaparak bakın sıra sonuna geldim. Sıra sonunda yapmış olduğumuz trabzanı bu başlangıçta bakın trabzanlara başlarken 2 zincir çekmiştik. Onun bu ilmeğe tığ takıyorum. İpi alıp içerisinden geçirdim. Tığın üzerindeki ilmekten de geçirdim. Kaydırma tekniği yaparak bakın sırayı kapadık. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu sırada lastik örgüsüne başlıyoruz. Bu ilk gördüğüm trabzan bakın boşluktan alıyorum. Tepe noktasına batmıyorum. Şu şekilde boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Çok sıkı yapmayalım bu trabzanları. İkinci trabzanı bakın bunu ters taraftan bakın ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bir diğerini benden taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan şu şekilde boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Benden taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde lastik örgüleri elde ediyoruz. Her iki taraftan da lastik örgüsü görünümü var. Sıra sonuna kadar bütün trabzanları bir bu taraftan bakın benden taraftan boşluktan alıyorum. Diğerini ters taraftan boşluktan alıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Trabzanları bir içten bir dıştan boşluklar alarak sıra sonuna geldim. Bakın son yaptığım benden taraftan aldım. Bu iki zincir çekerek oluşturduğumuzda ters tarafta görünen trabzan olacak. İpi tığın üzerine almadan bu ilk ilmek üzerine tığ takıyorum. İpi alıp kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. Bakın burası güzel oldu. 1 2 zincir çekiyorum. 3. sıradayız. 3. sırada lastik örgülerine devam edeceğiz. Bu sırada lastik örgülerini, trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde yapacağız. Bakın bu ilk trabzan benden taraftan görünüyor. Benden taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. İkinci olan ters taraftan görünüyor. Bakın ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Gördüğümüz gibi alıyoruz. Bakın benden taraftan görünüyor. Benden taraftan aldım. Ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan aldım. Lastik örgüsünü bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar bütün lastik örgülerini nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alarak devam edelim. Lastik örgüsünde trabzanları nasıl görüyorsam o taraftan boşluklardan alarak bakın son lastik örgüsüne geldim. Bunu başlangıçta yapmış olduğumuz bu trabzan ile kaydırma tekniği yaparak birleştiriyoruz. Bakın böylece bitirmiş olduk. Şortun bel lastiğini de tamamladık arkadaşlar. Bu şekilde modelli bölüme geçeceğiz. 4. sıradayız. 3 sıra lastik yaptık. 4. sırada modelleri yerleştiriyoruz. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Hemen bakın bu ilk gördüğüm ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu 2 zincir çektiğimizde bir trabzan oluyor. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı ilmek içerisine 2 trabzan yapıyorum. 1 2
Bakın 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan oldu. İpi tığın üzerine alıyorum. Zincir çekmeden 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. Dördüncü ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 2 trabzan yapıyoruz. 1 yaptım. İkinci trabzanı yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Bakın 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. Dördüncü ilmek üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. İki trabzan, 2 zincir, 2 trabzanı yaptım. Bakın şu şekilde 3 modeli yerleştirdik. Dördüncü modeli yapıyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. Dördüncü ilmek içerisine trabzan yapıyorum. Arada 1, 2, 3'ü atladık bakın. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak devam ediyoruz. Bu sıraya bu şekilde modellerimizi yerleştirelim. Bir ilmeğe 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Arada 3 ilmeği atlayıp dördüncü ilmeğe tekrar 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak modelleri bakın yerleştirdim. Sıra sonuna geldim. Bir sıraya kaç model yerleştirdiğimi sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bir sırada 20 model var. Şimdi bu son yaptığımız modeli ilk yaptığımız model ile birleştireceğiz. Yine kaydırma tekniği yapıyoruz. Bakın bu ilk ilmek üzerine tığ takıyorum. Kaydırma tekniği yaparak içerisinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Biraz kabarık görüntü olsun diye örgüyü çeviriyorum. Siz isterseniz düz de gidebilirsiniz. Tercihinize kalmış ama o zaman bu model de kayıyor. Görüntü olarak da farklı bir görüntü oluşuyor. Örgüyü çeviriyorum. Şimdi bu 2 zincir çektiğimiz boşluğa geçireceğiz ilmeğin ucunu. Onun için bu 2 trabzanın üzerinden kaydırma yapıyorum. Bakın ilk trabzan üzerine tığ taktım. İp aldım. İçerisinden bir defa da çekiyorum. İkinci trabzana tığ taktım. İpi aldım. Bir defa da çekiyorum. Kaydırma tekniği yaptık. Bakın sık iğne yapmadım. Boşluğa tığ taktım. İlmek aldım, çektim. Bakın artık boşluktayım. Bu 2 zincirlik boşlukta 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine bir trabzan yapıyorum. Bu 2 zincirde bir trabzan oluyor. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Bakın bu şekilde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer model ortasında bulunan bu 2 zincirlik boşluğa geçiyorum. Bir trabzan yapıyorum. Aynı boşluk içerisine ikinci trabzanı yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Boşluk içerisine 2 trabzan yapıyorum. Modellerimiz 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzandan oluşuyor. Bakın bu şekilde. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. Üçüncü modele geçiyorum. Bakın ipi tığın üzerine aldım. Zincir çekmeden diğer modele geçip 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bu şekilde bakın modellerimiz devam edecek. Sıra sonuna kadar bu şekilde modellerin ortasında bulunan bu 2 zincirlik boşluklara 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım.
sıra sonunda bu son modeli yaptığımız zaman bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi kaydırma tekniği yapalım. Birleştirelim. Örgüyü çevirelim. Üçüncü model sırasına geçelim. Üçüncü model sırasında da aynı şekilde bu iki zincirlik boşluğa kaydırma tekniği yaparak gelelim. Modelimizi yerleştirelim. O şekilde devam ettirelim. Artık örgümüz bu şekilde devam edecek. Modellerimizi 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak 11-12 sıra kadar tamamlayalım. Şortumuzun örgüsünü 11 sıra olarak ben buraya kadar tamamladım, sayıyorum. Bakın, bel lastiğini yaptığımız yerden sonra modelli bölümleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sıranın sonunda benim için gerekli yüksekliği ben elde ettim. Bir de santimetre olarak size ölçüsünü vereyim. Bakın, başlangıçtan ölçüyorum 16 santim. Bu da benim yapacağım büyüklükte bir şort için yeterli. İpim de kalın. İpim kalın olduğu için benim 11 sıra ile 16 santimlik ölçü elde ettim. Eğer siz de 16 santimlik bir ölçü yapacaksanız sıra sayısını ona göre kendiniz ayarlama yapabilirsiniz. Şimdi bacak bölümlerini ayıracağız. Ayrı ayrı onları yapacağız. Nasıl yaptığımıza bakalım. Bakın, bu bitirdiğim yere bir işaret takıyorum. Şu ilk modelin olduğu yere bir işareti taktım. Bunu şu şekilde katlıyorum. Tam karşısına gelecek olan yere de diğer işaretimi takıyorum. Bakın, karşılıklı iki yeri işaretledik. Bu işaretlerin arasında kalacak olan, bakın, bu taraf bir bacak olacak, bu taraf diğer bacak olacak. Kaç motif kaldığında sayalım, bakın, işaretlerden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 model var. Bu iki işaret arasında 9 model var. Burayı da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Her iki bacak için 9 modeli ayırdık. Bunlara işaretimizi taktık. Şimdi bu A ortasını oluşturacağımız yeri yapalım. Daha sonra bacakları yapacağız. Bir, iki zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın, bu işaret yaptığım model ile ondan önce bulunan bir model var. Bunun ortasında bulunan bu boşluğa bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu işaretli olan modelde iki trabzan, bakın, ilmek var. Bu ilmekler üzerine de birer defa trabzan yapıyorum. Üç trabzan oldu, bakın. Bir boşluğa yaptık. 2 de ilmekler üzerine yaptık. 3 trabzan oldu. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu bir zincirlik boşluğu atlıyorum. Burada bulunan bu iki trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. 4, 5, bakın, 5 trabzan oldu. Bir de bu işaretli modelle bir sonraki model ortasında bulunan boşluğa bir trabzan yapıyorum. 6 trabzan yaptık, bakın, buraya. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu bacakta bulunan modelleri, bakın, atlıyorum. Diğer işareti yaptım. Buraya geliyorum. Bundan önce bulunan, bakın, bu boşluğa bir trabzan yapıyorum. Bakın, buraya bir trabzan yaptık. Şimdi tığı ilmekten çıkarıyorum. Bu 6 trabzan yapmıştık. Buraya bakın, bunun son yapmış olduğum trabzana tığı takıyorum. Çıkarmış olduğum ilmeği de tığ yardımıyla o ilmekten çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Burada 2 trabzan var, bakın. Bunların üzerine trabzan yapacağız. Bu ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Tekrar tığı ilmekten çıkarıyorum. İkinci trabzan, bakın, burada bulunan ikinci trabzanın üzerinden bulunan ilmeğe tığı taktım. Çıkarmış olduğum ilmeği de o ilmeğin içerisinden geçirdim. Kaydırma yapıyoruz burada. İpi tığın üzerine alıyorum. Burada bulunan ikinci trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Bakın, burada 6 trabzan yapmıştık. Burada da 6 trabzan yapacağız. Bu 6 trabzanı yaparken bu ilk yaptığımız 6 trabzan ile birleştiriyoruz. Bakın, ilmekten tığı çıkarıyorum.
Üçüncü trabzanı yaptım. Buradan da üçüncü trabzanın üzerinde bulunan ilmeğe tığ taktım. Çıkarmış olduğum ilmeği içerisinden geçirdim. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu bir zincirlik boşluğu atlıyorum. Burada bulunan iki trabzanın ilk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Tekrar ilmeği çıkarıyorum tığdan, bakın. Burada bulunan dördüncü trabzanı yaptık. Burada bulunan dördüncü trabzanın üzerine tığ takıyorum. Çıkarmış olduğum ilmeği çekiyorum. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Beşinci trabzanı yapıyorum. Buradan da beşinci trabzana tığ takıyorum. İlmeği içerisinden geçiriyorum. Dikiş yerine kullanıyoruz biz bunu arkadaşlar. İpi tığın üzerine alıyorum. Altıncı trabzanı bu işaretli yerden sonra bulunan bu boşluğa yapıyorum, bakın. Buraya altıncı trabzanı yaptım. Bunu da burada bulunan bu ilk trabzan ile tığ takıyorum, birleştiriyorum, bakın. Böylece bitirmiş olduk. Bir zincir çektim orada. Bakın. A ortasını görelim. Bu şekilde arkadaşlar. Dikişli gibi oldu, birleştirdi. Şimdi iki bacağın örgüsüne geçiyoruz. Bir zincir çekmiştik. Bir zincir daha çekiyorum. İki zincir oldu. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın burada bulunan bu ilmeğe 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bakın A ortasını yaptığımız yere 3 trabzanı yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bacak örgüsüne devam ediyorum. Bakın bacak örgüsü için ayırmış olduğumuz bu modelin burada bulunan bu ilk trabzanın üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. İpi tığın üzerine alıyorum. Hemen aynı model ortasında bulunan bu zincirlik boşluğa 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Takip eden model ortasında bulunan, bakın bu bir zincirlik boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Bu sırada trabzanlarımızı bu model ortasında bulunan zincir çektiğimiz boşluklara yapıyoruz. Bakın 3 trabzan da buraya yaptım. Takip eden model ortasına geçiyorum. 3 trabzan yapıyorum. Biraz toparlasın istiyorum bacak bölümü. Onun için bakın 4'er trabzan yapmıyorum. 3'er trabzan yapıyorum. Bu şekilde her model ortasında bulunan bu boşluklara 3'er trabzan yaparak buraya kadar devam edelim. Model ortasında bulunan boşluklara bakın 3'er trabzanlı yaptım. Buraya kadar geldim. Bakın son modelin de ortasına 3 trabzanı yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu son modelin son trabzanın olduğu bu ilmek üzerine de 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Şimdi bunu burayla birleştireceğiz. Arada çok fazla mesafe olmasın diye buraya da 3 trabzan yaptım. Bakın buraya, bu sıraya başlarken aynı şekilde bu 3 trabzandan sonra bu ilk trabzanın üzerine de 3 trabzan yapmıştık. İpi tığın üzerine almadan bakın bu ilk ilmeğe tığ takıyorum. İpi alıp içerisinden çekiyorum. Tığın üzerindeki ilmekten de çektim. Kaydırma tekniği yaparak burayı birleştirmiş oldum. Bir zincir çekiyorum. Şimdiki sırada bu yapmış olduğumuz trabzanların üzerine birer defa kısa trabzanlar yapacağız. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu ilk ilmek üzerine trabzan yapıyor gibi ipi aldım. Bir defa da çekiyorum. 2 defa da çıkarmıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden ilmek üzerine de aynı şekilde kısa trabzan yapıyorum. Bir defa da çekiyorum trabzanı. Bakın bu şekilde oluyor.
Görüntü olarak da böyle arkadaşlar. Bu şekilde her ilmek üzerine birer defa kısa trabzanlar yaparak başladığımız yere kadar gelelim. Bu sırada her ilmek üzerine birer defa kısa trabzanlar yaparak bakın sıra sonuna kadar geldim. Bu en son yapmış olduğum trabzanı ilk yaptığım trabzan ile kaydırma tekniği yaparak birleştiriyorum. Tığ taktım, ipi alıp içerisinden çekiyorum. Bakın bu şekilde bir görüntüsü oldu. Toparladı bakın gördüğünüz gibi bacak bölümü arkadaşlar. Şimdi hem buraya uyumlu olsun diye hem de biraz daha derli toplu dursun diye buraya lastik uygulaması yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Gördüğüm bu ilk trabzanı bakın. Boşluktan alıyorum. Boşluğa takıyorum tığı. İlmek alıp kısa trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden trabzanı ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın bunu ön taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Takip edeni ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bir düz bir ters boşluklardan alarak trabzan yapıyoruz. Bakın düzden trabzan aldım. Yaptım. Ters taraftan boşluktan aldım. Trabzan yaptım. Düz taraftan boşluktan aldım. Trabzan yaptım. Bu şekilde bir lastik görünümü oluşuyor. Aynı bu belde yapmış olduğumuz gibi burada da bunu yapıyoruz. Bu şekilde devam ederek bu başladığımız yere kadar gelelim. Bu sırada bir alt sırada yapmış olduğumuz kısa trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alıp kısa trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar geldim. Bu en son yapmış olduğum bakın düz taraftan yaptım. Bunu bu ilk yaptığım ilmek ile birleştiriyorum. Bakın tığı taktım. İlmek aldım. Kaydırma tekniği yaparak burayı birleştirdim. Bu bir zincir çektiğimde tersten görünen trabzan oldu. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu sırada trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapıyorum. Yine kısa trabzanlar yapıyorum ama bakın. İlk benden taraftan bak düz görünüyor. Düzden aldım boşluktan bir trabzan yaptım. Takip eden ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp kısa trabzan yapıyorum. Bakın bu düzde görünüyor. Düzden boşluktan aldım. Trabzan yaptım. Takip eden ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yaptım. Bakın böyle. Sıra sonuna kadar bütün trabzanları gördüğümüz gibi boşluklardan alıp yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada da trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alıp kısa trabzanlar yaparak sıra sonuna geldim. Yine bu en son yapmış olduğumu ilk ilmek ile kaydırma yaparak birleştiriyorum bakın. Bir zincir çekiyorum. İpi burada kesiyorum. Bakın arkadaşlar. Bacağın örgüsünün birisini bitirdik. Çok güzel oldu. Şimdi diğer bacağın örgüsüne başlıyorum. Diğer bacak örgüsü için de aynı bu bacağa başlamış olduğumuz gibi bakın bu A ortasını yaptığımız bu ilmekten başlıyorum. Şu şekilde bir defa düğüm atalım. İpimizi ilk defa bağlıyoruz buraya. Bir defa düğüm attım. Bakın buradan bir ilmek oluşturuyorum. İpi tığı taktım. Bir ilmek oluşturdum. Bir, iki zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilmek içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bakın 3 trabzanı yaptım. İpimizin ucunu burada kesebiliriz. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer bacakta da aynısını yapmıştık. Bakın burada bulunan bu ilk modelin ilk trabzanının üzerine bakın ilmek üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3
İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın gördüğüm bu ilk modelin bir zincirlik boşluğa 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Takip eden model ortasında bulunan boşluğa da 3 trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam ettiriyoruz. Bakın arkadaşlar, diğer bacağa başladık. Bu bacağın örgüsünü de aynı bunu yaptığımız işlemleri tekrarlayarak yapalım. Bu bacağın örgüsünü bitirelim, gelelim. Şortumuzun diğer bacak örgüsünü de ben sizinle yapmış olduğumla aynı sıra sayısınca tamamladım. Bakın arkadaşlar, her iki bacağın örgüsünü bitirmiş olduk. Bu şekilde şortumuzu da böylece bitirmiş olduk. Ben beline bakın bu şekilde bir de kurdale geçirmeyi tercih ettim. Bu tamamen tercihinize kalmıştır. Geçirmeseniz de olur. Elastiki bir yapıda olduğu zaman bir sorun olmayacaktır. Ama ben bu şekilde kurdale geçirmeyi tercih ettim. Siz de isterseniz bebeğinizi beline göre ayarlamak için bu şekilde kurdale yapabilirsiniz. 1 metre kadar bir kurdale yeterlidir bunun için. Şortumuzun örgüsünü bakın her iki taraftan da bitirmiş olduk. Çok güzel oldu. Şimdi size bu şekilde bitmiş haliyle ölçülerini de vereyim. Belini ölçüyorum. Kurdaleyi açalım. Daha rahat görünsün örgümüzün ölçüsü. Bakın şu şekilde ölçtüğüm zaman 21 santim. Elastiki bir yapısı var. Geniştir arkadaşlar burası. Yüksekliğini ölçüyorum. A ortasını zaten 16 santim ile bitirmiştik gövde örgüsünü. Bir sırada trabzan yaptık. Bakın burada 6 trabzandan oluşan bir yer yaptık. Ölçüyorum hemen, 17 santim oldu. Bacak ile birlikte tam yüksekliğini ölçüyorum. 19 santim. Bu da çok güzel bir ölçüde oldu. Benim istediğim ölçüde oldu arkadaşlar. Siz de bu yüksekliği ve başlangıcı bebeğin beline göre yaparsanız istediğiniz ölçüde bir şort elde etmiş olursunuz. Böylece bir örgü anlatımımızın da sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İnşallah sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.